Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale ile birlikteyiz. Güzel bir test videosu olacak. 0-100 hızlanmasına bakacağız. 80-120 ara hızlanmasına bakacağız. Kabin ses ölçümünü yapacağız. Ve fren testi yapacağız. Ve acaba Alfa Romeo'nun DNA'ları hala PSA bünyesindeki yeni Alfa Romeo'nun içerisinde var mı? Sorularının cevaplarını arayacağız. O zaman hemen anahtar tasarımına geçelim. Her zaman olduğu gibi anahtar tasarımımızla başlayalım. PSA grubundan tanıdığımız, bildiğimiz bir anahtar var. Ta ki arkasını çevirinceye kadar. Alfa Romeo buraya imzasını atmış ama tabii ki daha fazla farklılık, ayrıcalık isterdim ben. Ben hep isteyen tarafım. Yani sizin tarafınızdayım müşteri olarak. Aracın yanına geldim. Kapılar açıldı. Aynalar kapanıp açılmıyor. Bilgiyi vereyim. Aracın yanından uzaklaştık. Kapılar kilitleniyor. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Harika. Çok güzel de çalışıyor. Kumanda üzerinden camlar açılmıyor fakat sunroof'u açabiliyoruz. Onun için şöyle bir yöntem izlemeniz gerekiyor. Kumandaya bastınız, araç açıldı. Bir daha bastınız ve bekliyorsunuz. Önce bir arkasını açıyor. Sonra bir daha basıyorsunuz ve yine bekliyorsunuz. Siz bunu basılı tuttukça o açılmaya devam ediyor. Kapatma işlemi de şöyle. Önce bastık, araç kilitlendi. Bir daha bastık ve basılı tuttuk. Kapanmaya devam ediyor. Yani böyle bastık ve işte bütün hepsi açıldı tarzında olmuyor. Dediğim gibi camlar da açılmıyor. Keşke camlar da açılsaydı. Alfa Romeo deyince aklınıza muhtemelen tasarım geliyordur değil mi? Evet, bu aracın ön tasarımı çok hoşuma gitti arkadaşlar. Gerçekten çalışılmış, simetrik gördüğünüz gibi. Aynı zamanda plakalık da simetrik. Gayet güzel. Detaylara bakalım. Burada gerçek olmayan bir hava girişimiz var. Üst tarafta LED farlarımız var. Karşılaması güzel, beğendim, hoşuma gitti. 3 defa 4 defa böyle yanıp sönüyor. Kapattığımızda da yine selamlamasını yapıyor. Ön tarafta güzel bir Alfa Romeo simgesi var. Tabii ki burada da var. Ve içeride şöyle göstereyim size, aktif hava ızgarası bulunuyor. Peki neler yok? Park sensörleri yok. İlginç. Evet, diyeceksiniz ki şuralar olabilir mi? Değil. Arkası bunların boş arkadaşlar. Tasarım anlamında baktığımız zaman evet güzel çizgiler var. Motor kaputunun üzerinde de yine güzel çizgiler var. Tasarım anlamında beğendim. Yan tarafa geçelim. Aracın çamurluğunda Speciale diyor. Yani bu araba spesyal, özel, İtalyanca artık ne dersek. Fren disklerini soğutmak için herhangi bir hava çıkışı burada göremedim. Lastik ölçümüz 215, 55, 18. Goodyear Efficient Grip lastikler var. Bakalım fren performansı nasıl olacak? Bu arada jant tasarımını çok beğendim. Alfa Romeo burada güzel işler çıkarmış. Farklı renklerin kullanılması harika değil mi arkadaşlar? Gerçekten benim de çok hoşuma gitti. Buradaki kırmızı detaylar, buradaki piyano siyahı detaylar, üst taraftaki yine piyano siyahı detaylar çok güzel. Dönüş aynamızın üzerinde herhangi bir kamera bulunmuyor ne yazık ki. Olsa güzel olurdu. Bu arada kamera demişken ön tarafta park sensörü yok. Elbette kamera da yok. Kameramız nerede? Burada bir kameramız var. O da ADAS sistemleriyle ilgili, sürücü yardımcı asistanları ile ilgili. Arka kapı tasarımına geldiğimizde kapı kolu burada gizli. Güzel bir tasarım olmuş. Beğeniyorum ben sportif araçlarda. Burada yine Alfa Romeo'nun bakın simgesini görüyoruz. Üst tarafta balık sırtı anten çok şık duruyor. Spoiler güzel ve üçüncü stop lambası burada bulunurken deponun ne kadar yakıt aldığı bilgisine ne yazık ki ulaşamadım. Broşürde ilginç bilgiler var. Aradığım bilgiler var. Bulamadım. Aramadığım bilgiler var. Buldum. İlginç. Evet bakın şurada bir çıkıntı var. Ne işe yarıyor bu arkadaşlar? Avrupa Birliği yasaları gereği lastik aracın dışında olamaz. İşte o yüzden burada böyle bir çıkıntı var. Daha önce fark etmediyseniz bundan sonra fark ederseniz farkımız olsun. Yine sahte hava çıkışları ve arkada park sensörlerimiz bulunuyor. Arka tarafta bulunan bu yine kırmızı hat çok güzel dururken ışıklarımıza da bakalım şurada. Evet onlar da bize bir göz kırptı. Biz de ona bir göz kırpalım. Evet nostaljik bir yapısı var burada arkadaşlar. Bakın araç Alfa Romeo Junior dedim. Sadece Speciale yazısı var. Motor bilgisi Junior. Hiçbir şey yazmamış. Neden Junior yazmıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü bu araca ilk düşünülen isim Milano. Fakat bu araç Milano'da üretilmediği için İtalyanlar diyor ki Milano'da üretilmeyen bir aracın adı Milano olamaz. O zaman diyorlar ki biz bunun adını Junior koyalım. Ama bu ismi de demek ki çok yakıştıramadılar ya da tasarım böyle olsun diye buraya hiçbir şey yazmamışlar. Bu benim yorumum. Çünkü
Paylaşıyorum, YouTube'tayız. Gerçek egzoz çıkışları bizi heyecanlandırırken aracın altına baktığımızda torsiyon çubuğunu görüyoruz ve çok da fazla heyecanlanma dostum diyoruz. Bu arada spoilerin hemen yan tarafında bakın burada aerodinamik bir yapı var. Bu da camın daha az kirlenmesi amacıyla yapılmış güzel bir tasarım. Tasarım demişken gerçekten bu arkadaki tasarım çok hoşuma gitti. Şöyle bir ışıklara bir bakalım mı? Arka ışıklarımız çok güzel. Sinyal ışıkları güzel ama böyle biraz daha burada hareket olsa güzel olurmuş. Geri ışığımız burada. Sis farımızı da gösterelim. Fakat lütfen bunu gerekmedikçe kullanmayalım arkadaşlar. Evet, güzel duruyor mu? Durmuyor ya. Niye güzel dursun ya? Şuna bak ya. Allah'ım. Hemen ön farları da gösterelim. Gündüz farlarımız, gece aydınlatmalarımız. Bunlar tabii ki LED. Selektör de gayet güzel. Ne yok? Sis farı yok arkadaşlar. Bu da bilgi olsun. Aracın bagajını ayak hareketiyle açabiliriz. Şekil A'da görüldüğü gibi. Bastım, kapandı. Ya da şurada biraz aşağıda konumlandırılmış, tasarımı bozmamak için buradan açabiliriz. Açtık. 415 litrelik bir bagaj bizi karşıladı. Peki bagajda neler var? Bir adet aydınlatmamız var. 2 olsa iyi olurdu ama bu araç B sınıfı bir araç. O yüzden olmayabilir. Bunu eleştirmeyebiliriz. Şurada bir askılığımız var. Bir tane de burada askılığımız var. Onun haricinde kanca karşılığı yok. Yükleme eşiği düz. Kaldırdım. Bu burada bakın durmuyor, değil mi? Tam olarak da kalkmıyor. Kalksa güzel olurdu. Ama bu zemin aşağıya iniyor. İşte diyeceksiniz ki hani ne zaman 415? Bu da tam olarak aşağı yine inmiyormuş. Şöyle oluyormuş arkadaşlar. Evet, şöyle oluyormuş. Biraz daha aşağıya geliyormuş. Tamamen çıkarttığımızda işte belki bu şekilde 415 ama bunu da çıkartmanız lazım araçtan. Açtık. Burada lastik tamir kiti ve diğer malzemeler var. Dikkatli olarak bakarsanız bir yalıtım malzemesi var. Onun haricinde buralarda yalıtım malzemesi yok. B sınıfı bir araç. Normal. Yukarıda bir el tutamağımız bulunuyor. Şimdi bir sıkışma testi yapalım. Yarısı su, yarısı hava. Çok mükemmel bir test aparatı. Aldık, koyduk. Orta şeker. Biraz yukarıya hemen kaldırdı. Peki açılırken bir yere temas ederse ne olacak? Ona bakalım. Güzel, iyi. Çok fazla hasar almaz. Yükseklik ayarını biliyorsunuz, şöyle elinizle ayarladıktan sonra buradaki düğmeye uzun süre bastığınızda hafızaya alıyor. Tekrar ayarlamak istiyorsunuz. Açın yukarıya doğru. Tekrar basın ve hafızaya alsın. Şimdi suyu içelim. Ondan sonra ne olacak görelim. Hafızaya aldı bak şu anda o ses. İçi tamamen boş. Bastım. Evet, kapanıyor. Evet, dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Şimdi koltuklarımızı yatıralım ve bagaj hacmi bakalım kaç litreye çıkacak. Şuradan aldık. Buradan da aldık. Bunu güzel bir şekilde çıkarttık. Evet, bunu koyacak yer var mı? Evet, güzel. Sevdim bunu. Şuradan yatıralım şimdi. İlginç bir şey oldu abi. Şöyle aşağıya almak gerekiyor. Koltukları tamamen yatırdığımızda 1280 litrelik bir bagaj hacmine erişmiş oluyoruz. Fakat bakın şurası tamamen düz değil. O yüzden ne yapmak gerekiyor? Bunu hop böyle alta almak gerekiyor. Evet, bu şekilde kullanışlı bir bagaj olabilir. Bu arada şunu da göstereyim. Katladığımızda bunu koymak için herhangi bir yer yok. Sıkışıyor mu bir bakalım. Evet, güzel, sıkışmıyormuş. Bir de buraya bakalım. Evet, sıkışmıyor. Güzel. Peki 415 litrelik bir bagaj ile ne yapabiliriz? Orta boy bir valiz bu arkadaşlar. Bakın buraya girmiyor bu şekilde. Şöyle yapabiliriz. 1-2 tane buraya alır. Buraya yine dikine koyamazsın zaten. Hani belki kabin boy alabilir. Çok kullanışlı değil arkadaşlar. 415. Bir daha bakalım. Yine girmiyor. Dikine girmiyor. Girse dikine biraz daha kullanışlı olacak. Şöyle bir de yatıralım. Demek ki rakamlar bazen yalan söylüyor ya da anlamsız olabiliyor. İşte o yüzden böyle valizleri koymak, pratikte neler yaşanıyor çok önemli arkadaşlar. Bunu da kim yapıyor? Biz yapıyoruz abi, değil mi? Yani paylaşıyorum, YouTube yapıyor abi, başka yapan yok. Burada bak söylemeyi unuttum, 12 volt çıkışı varmış. Hemen onu da göstereyim. Gelelim arka yaşam alanına. Evet, şimdi boyum 1.85, zor sığdım. Çok güzel bir koltuk var ama bacaklarımı açamıyorum. Anam, ve buralar sert, çok sert. Burada ben mümkün değil, rahat edemem. Tavan mesafesi iyi. Baş mesafesi şuradan
hafiften çarpar gibi. El tutamağı yok. Işıklandırma var burada. Şu an araba çalışmadığı için çalışmıyor. Ara çekimlerini alırım. Kol dayama yok. Şimdi bu arabada şöyle bir durum var. Bu araba premium. Çok böyle wow diyeceğimiz şeyler var. Bir de yok artık diyeceğimiz şeyler var. Yani ben bu kol dayamaya şimdi yok artık dedim. Şuradaki malzeme kalitesi harika. Dikişler mükemmel. Sunroof olması güzel. Şuraya geçeyim. Ya burada 3 yetişkin mümkün değil arkadaşlar. 2 yetişkin. Zaten şaft tüneli de var. Burada herhangi bir havalandırma çıkışı bulunmuyor. Onun haricinde zaten cep vesaire de yok. Malzeme kalitesine geçelim. Ha bu arada görüş anlamında tabii biraz kafalıklar görüşü engelliyor ama sıkıntı değil. Çünkü ön tarafta hani böyle daha güzel şeyler var, daha güzel tecrübeler var. Isofix bağlantıları da fermuarlı. Bu tasarımı da hiç sevmiyorum çünkü bu fermuar gerçekten elinizde kalır. Onu söyleyeyim. Kapaklı olsa çok güzel olurdu. Arka camları açacağım ya. Ne yapmam lazım? Arabayı çalıştırmam lazım. Başka türlü olmuyor ne yazık ki. Bastım tamamen açıldı. Tek tuşla açıldı, kapandı. Sert plastik, sert plastik, sert plastik, sert plastik. Sert plastik ve malzeme için herhangi bir yer yok. Şimdi ön tarafa geçelim. Sert plastik, sert. Evet burası yumuşak. Allah'tan. 4 cam otomatiğimiz var. Malzeme gözü yeterli. Gelelim güzel şeylere. Alfa Romeo güzel bir şekilde bizi karşılıyor. Sabelt'in harika bir koltuğu var. Yani bunu saatlerce anlatırım size arkadaşlar. Ama tabii ki anlatmayacağım. Çok şık, çok güzel. Yanal destekler harika. Bakın şurası el giriyor buradan. Çok hoşuma gitti. Gerçekten çok hoşuma gitti. İçeri geçelim. Burada da yine çok güzel şeyler var. Ama kötü şeyler de var. Start stop düğmemiz bakın şurada. Ha bu arada kaçırdık şeyi bak. Oo güzel. Kalp atıyor. Çalıştır beni diyor. Çalıştır beni diyor. 2 ekranda da var. Evet şimdi ona bir can verelim isterseniz. Frene bastım. Start stop düğmesine uzun bastım. Ve araç çalıştı. Gösterge ekranı güzel. Spor modlarıyla başlayalım. DNA diyor Alfa Romeo fakat burada Dry Mode yazıyor. Keşke burada da DNA yazsaymış. D neymiş? Dynamic. Natural yani bu konfor modu olarak düşünebilirsiniz, normal kullanım modu. A ise Advanced Efficiency yani ekonomi modu oluyor. Işıklar değişiyor, göstergeler değişiyor, bunları ayarlayabiliyoruz. Şurada bir düğmemiz var. Bu düğmeye bastığımızda temalar değişiyor. Bastık. Bilgi ekranları geliyor. Farklı ekranlar geliyor. Sürüş modunu biz D'ye aldığımızda yani Dynamic'e aldığımızda yine bu sürüş modlarının şekli değişiyor. Dikkat ettiniz mi? Kilometre yazıları başka hiçbir yerde yazmıyor. Yani diğer seçeneklerde yazmıyordu. Evet yani şu küçükte yazmıyor. Bu büyükte yazıyor. Bu ilginç geldi bana. Bir de bir şey göstereceğim. Bakın şu an araç çalışıyor. Devri arttırıyorum. Devir saatine dikkat edin. Atlamalı gidiyor. 1000, 2000, 3000 böyle bir zaten burada bir limitör var. Bu böyle biraz gözünü alıyor insanın. Aracı susturalım. Devam edelim anlatmaya. Sunroof'umuzu da kapatalım. Onu da hatta gösterelim. Şöyle bastık. Bu ikinci açışımız. Arkası açıktı. Şöyle ne kadarmış? Bir karış daha fazla geriye gitmiyor. Kapattık ve böyle bir perdesi var. Manuel olarak açıp kapatıyorsunuz bu perdeyi. B segment normal diyebiliriz. Önde aydınlatmalarımız güzel bu şekilde. Evet bakın arka tarafı açamamıştık ya az önce. Arabayı çalıştırmak gerekiyor işte. Bazen bu PSA grubunda böyle durumlar var. Aydınlatma ışığı yok. Olmalıydı bence. Bunda da yok doğal olarak. Akşamları makyajımızı yapamayacağım ama daha kötüsü. Bakın. Bu ne? Çok üzüldüm buna. Şimdi şuradaki Alcantara'ya bu yakışmış mı? Yakışmamış değil mi? Bakın şuradaki bu kaliteye, şuradaki bu aydınlatmaya, buradaki bu ambiyans ışıklarına kesinlikle yakışmamış. Şurada çok güzel detaylar var. Evet yani biraz böyle. Üst taraf. Sert ama ucuz hissettirmiyor kesinlikle. Burası tabii ki sert. Buralar sert. Evet buralar sert. Fakat elinizi koyduğunuz şu direksiyonun, şuradaki Alcantara'nın güzelliği, direksiyondaki şu Alfa Romeo'nun güzelliği değil mi? Bunların bakın vitesi azaltmak için veya arttırmak için kulakçıklarımız var.
Bunların güzelliği. Bunlar gerçekten güzel. Şurası da yine harika, güzel bir çalışma var burada. Diğer ekrana geldiğimizde güzel, kullanışlı bir ekranımız var. Klima tuşları manuel. Vallahi çok hoşuma gitti. Çok güzel. Buradan menüye geçebiliyoruz. Koltukların ayarlarını yapabiliyoruz. Koltuklara geldik mesela. Isıtma özelliğimiz var. Bastım. Evet. Ha. Sonra mı derecesini ayarlayacağım? Evet, derecesini sonradan ayarlıyormuşum. Sürücü ve yolcu tarafında. Sağ taraf manuel arkadaşlar. Sürücü gördüğünüz gibi elektrikli. Hafızası yok. Diğer ayarları da bu şekilde buradan yapıyorsunuz. Üst taraftan aldığınızda buraya farklı profiller ekleyebiliyorsunuz. Apple CarPlay ve Android Auto kablosuz olarak bağlanıyor. Üst tarafta menü tuşu var. Bakın şurada hemen hızlı erişim yapabiliyorsunuz. Dörtlüler. Bu araç tuşu çok güzel. Hemen burada şerit koruma, aşırı hız uyarısı gibi menüye buradan hızlı ulaşıyorsunuz. Çok güzel. Manuel olması harika. Gerçekten bence her arabada olmalı. Şunu beğenmedim. Yani ya şunu, değil mi? Bu sabit kalsın. Niye dönüyor bu? Simetri hastalığı var işte bende arkadaşlar biraz. Ondan dolayı. Kablosuz şarj ünitesi her donanımda yok. Bunda da yok arkadaşlar. USB-A ve USB-C bağlantısı var. Buralar dediğim gibi çok güzel. Şimdi Alfa Romeo ne yazık ki bazı şeylerde böyle etkilenmiş PSA grubundan. Mesela ya şu arabaya farklı bir vites seçici olsa güzel olurdu, değil mi? Mesela motor çalıştırmak için harika, güzel konumlandırmışlar. Çok hoşuma gitti. Fakat burada farklı tuşların olmasını isterdim. M'yi aldığımız zaman manuel olarak vitesleri buradan tıkır tıkır ayarlıyoruz. Burada güzel bir bardaklığımız var ama çok derin. Yani buraya termosu falan koymanız gerekiyor. Işıklandırması yok sanırım. Evet, yok. Şurada kol dayamaya geçelim. Onu da şöyle kapatalım. Bakın gerçekten güzel. Gerçekten güzel. Bastık. Burada da çok da derin olmayan bir gözümüz var. Herhangi bir ışıklandırma falan yok. Alt tarafta ses yapsın diye sert bırakılmış. Ama burada ses yapmasın diye güzel düşünülmüş. Güzel düşünülmüş ama üst tarafı hafiften vuruyor. Evet. Düşünce güzel. Bu da vuruyor. Bu vurmuyor. Bak arka tarafı bunu düşünmüşler. Yükseklik ayarı yok. Bu firmaların son zamanlarda yapmış olduğu nasıl daha ucuza imal edebiliriz çalışması olarak yorumluyorum ben. Torpido gözünü açalım. Açtık. Güzel açıldı. Fakat ambiyans aydınlatma ışığı var ama torpidoda bir aydınlatma yok. Çok geniş. Aşağıya kadar gidiyor. Ama bu olmadı. En azından bir ışık olmalıydı. Şimdi motora doğru geçelim. Ya da hatta motoru bir susturalım. Daha sonra çalıştırırız. Kapattık motoru. Oo, efsane. Şöyle bir daha şurayı açayım. Ya işte arkadaşlar bir mutlu ediyor, bir üzüyor. Bilmiyorum yani. Karar sizin. Pedal setimiz çok güzel ama asıl güzel şey burada. Nerede? Koltuklarda. Şimdi çektik. Bir defa çektik. Kapattık. Premium hissediyoruz değil mi? Evet, çektik. Güzel. Amortisörler bizi karşıladı. Hoşumuza gitti. Yalıtımımız var. Arka tarafta yine güzel bir yalıtım var. Sıvıların böyle sesleri geliyor yeni susturduğumuz için. Herhangi bir problem yok. Nereye kadar? Sağ tarafa gelene kadar. Bakın buralar açık bırakılmış. Evet, bu sesler bu arada az önceki bu bahsetmiş olduğum radyatörün aktif havalandırmasının sesleri. Bakın şuralar açık. Şuralar açık. İçerisi bunların tozlu olacaktır. Yani buraya bir kapak olsa güzel olurdu. Bakın yapraklar vesaire doluyor ondan sonra. Neyse, motorun teknik özelliklerinden bahsedeyim. 1.2 hibrit 3 silindir VGT 145 beygir gücünde EDCT6 şanzıman ile bu güç aktarılıyor. 145 beygirin 136'sı içten yanmalı motordan, 28.5 beygiri elektrik motorundan, ki bu elektrik motoru 48 volt altyapıya sahip ve EDC şanzımanın içinde. Toplam güç ise 145 beygir olarak açıklanıyor. 230 Newton'da torkumuz var. 0-100 hızlanması 8.9 saniye. Bakalım biz kaç saniyede 0-100 yapacağız. Aracın toplam ağırlığı 1305 kilogram. Artık kapatalım burayı. Hatta kapatmadan önce bir motoru bir çalıştıralım. 3 silindirli motor. Evet, titreşim var ilk çalıştırma esnasında. Biraz gaza basalım. 3500 devre kadar çevirecek. Sessiz, güzel. Şöyle bir geriye gideyim. Egzoza bakayım. Egzozda böyle bir çatapata muhabbeti yok ama. Şimdi kapatalım ve sürüşümüze artık geçelim.
Bir detayı daha atlamışız. Bakın burada da yine Alfa Romeo amblemi var. Neresi orası? Burası. Kapı sesi. Arka daha iyi. Belki burası camı kapalıdır diye. Camı şimdi açmamız için 3 defa basmamız lazım. 1, 2, 3 ya da uzun bastık. Evet, uzun bastık. Böyle geliyor. İlla çalıştırmamıza gerek yok. Az önce yanlış söyledik. Evet. Orta şeker. Şimdi gelelim en zevkli kısma, yani sürüş kısmına. Kapımızı kapattık. Emniyet kemerimizi her zaman bağladık. Start stop düğmesine uzun bastık ve Alfa'ya hayat verdik. Güzel böyle bir ses geliyor. Homurtu diyeyim. Şöyle limiteri göstereyim size. Motor sıcak arkadaşlar. Evet, buraya kadar gidiyor. Daha fazla gitmiyor. Vitesimi aldım diye biraz böyle bir silkeledi hafiften. Çok hafif olabilir. Olmasa daha iyi tabii. Şimdi geri görüş, hemen kamerayı göstereyim. Netlik anlamında güzel. Sağ tarafta da simüle ediyor. Yani oradaki görüntüleri birleştiriyor. O konuda problem yok. Nereye gideceğimizi gösteriyor. Zaten park sensörümüz var demiştik. Evet, öttü. Üst taraftaki görüntüye de geçti. Başarılı. Yani bir 360 derece kamera sistemi olsa isterdim gerçekten. Yani biraz daha sessiz çalışabilir ama B segment. Şehir içi turumuza başlayalım. Önce amortisörleri bir değerlendirelim. Arkadaşlar, amortisörler sert. Yani gerçekten sert. Tatlı sertin ötesinde arka taraf daha da sert. Özellikle arkada oturan yolcular bu sertliği hissediyor. Tabii ben sert araç seviyorum, biliyorsunuz. O yüzden benim açımdan bir sıkıntı yok bu anlamda. Gayet güzel, ben hoşlanıyorum. Sunroof çok güzel. Şuradan bastığınızda önce bir arkasını açıyor. Bir daha bastığınızda tamamen açıyor. Ya da kapatıyorsunuz. Ve içeriye ferahlık veriyor. Her şey siyah olduğu için içeride biraz böyle görüş anlamında rahatlık istiyorsunuz. Biraz daha böyle ferahlık arıyorsunuz. Sunroof çok güzel. Yani iyi, bence olmalı. Sürüş modumuz. Şöyle bakalım. Advanced Efficiency, yani Eco moddayız. Bu modda devam edelim. Bakın şimdi uyarılar geldi. Hemen buradan menüye bastım ve şimdi bunları kapatacağım. Tık bastım. Aşırı hız uyarısına bastım. Tamam, bitti. Güzel. Görüş anlamında herhangi bir sıkıntı yok. Koltuğum en alt pozisyonda. Motor kaputunun sadece böyle üst tarafını görüyorum. Yan görüşte herhangi bir problem yok. Arkada tabii hafiften böyle bir tasarımdan dolayı küçük bir sıkıntı var. Bagaj örtüsünü güzel bir şekilde yerleştirdim fakat oradan küçük böyle bir trim sesi geliyor. Belki üst taraftan da olabilir. Bunlardan gelmiyor. Onu net rahat söyleyebilirim. Bakın şu anda bayır aşağı iniyoruz. Şarj oluyor. Neyi şarj ediyor? Bataryayı şarj ediyor. Bataryayı tabii doldurdukça rejenerasyon seviyesi biraz daha azalıyor. Böylelikle biraz daha böyle artıyor ve ihtiyaca göre biraz daha fazla, biraz daha az yapıyor. Burada herhangi bir rejenerasyon seviyesi ayarlamanız mümkün değil. Fren pedalına gelirsek. Fren pedalı ilk 1/3'lük kısmı çok yumuşak. Daha sonra böyle biraz daha sertleşiyor. Biraz daha normal araçlardan biraz daha fazla frene basmanız gerekiyor. Fakat o rejenerasyon ile mekanik fren arasındaki geçiş güzel. Orada herhangi bir problem ben hissetmedim. Sıkıntı yok bu anlamda. Diğer göstergelerimize geçelim ve yakıtımızı da sıfırlayalım. Son 2276 kilometrede 7.3 litre yakmış. Ortalama hızı da 27 kilometreymiş. Rota 2'ye geçti. Bu sefer sağ tarafa basmam gerekiyor Rota 2 için. Rota 2 biraz daha yüksek. 91 kilometrede 10.5 litre. Şimdi biz Rota 2'yi sıfırlayalım. Sağ tarafa uzun bastık, sıfırladık. Tam çekim yaptığımız yerdeyiz arkadaşlar. Rakım olarak. Geldiğimizde yine buraya söyleriz ne yaktığımızı. Ara ara yine söyleyeceğim. Kör nokta uyarı sistemi yok. Şehir içerisinde bence özellikle İstanbul'da tüm araçlarda bence olması gereken bir sistem arkadaşlar. Benim için bir önceliktir. Güvenlik anlamında kesinlikle bir önceliktir. Evet, neyse şuradan biz gidelim. Sürücü adayı herhalde sınıfta kaldı. Çünkü öğretmeni geçiyor. Hatta bekleyelim, sıkıştırmayalım kimseyi. Bu arada hemen motor çalıştı. Start stop devreye girmişti. İlk çalıştırmalarda böyle bir içeriye geliyor. O sarsıntı, görmüş olduğunuz o sarsıntı içeriye geliyor arkadaşlar. Fakat adaptif hız sabitleme sistemimiz var. Nasıl çalışıyor? Hemen onlardan bahsedeyim arkadaşlar. Şurada asist düğmemiz var. Onu biraz sonra kullanacağız. Yukarıya bastım. Şu an 43'e sabitledi. Basılı tutuyorum. 5-5, 10-10, 5-5 artıyor. Şu an sürati 90'a ayarladım. Araçla olan mesafemi üzerine bastığımda şu ekran geliyor. Buradan
ayarlıyorum. Asiste bastım. Asiste bastığımda bakın ne geldi? Direksiyon ekranı geldi. Ne demiştik arkadaşlar? Gerekmedikçe sis farlarını yakmayın dedik. Sis farını kapattı vallahi ya. Diyeceğimi anladı herhalde. Evet, direksiyonu bıraktım. Sayacımız başlasın. Kaç saniye sonra? Ha, asist ortada değil mi? Ortada. Yolun çok sağında gidiyorum. Evet, devam edelim bakalım toplayacak mı? Evet, direksiyon desteği var. Şimdi direksiyon simidini tutun dedi. Tutmayacağım. Şeridin çok sağındayım arkadaşlar. Sesli ikaz geldi. Devam ediyor. Ses seviyesi arttı. Tutun diyor. Tutmayacağım. Şerit ortalamayı bıraktı. Şu an şeridin sağında solunda gidiyoruz. Sol tarafımızda bir araba yok. Sıkıntı yok. Evet, içeriye aldı bizi. Ve şeritte kalmaya dikkat edin diyor. Evet, artık fren yapmıyor. Herhangi bir şey yok. B segment bir araç olabilir. Şimdi bizim meşhur virajımıza doğru geliyoruz. İleride bir virajımız var. Oraya 70 ile gireceğiz arkadaşlar. Bakalım 70 ile orayı alacak mı? Orada biraz şerit çizgileri iyi değil. O yüzden diyorum. Tekrar asiste bastım. Gördüm. Gayet güzel. Önümde kimse yok. Az önce arabayı mı acaba referans aldı diye düşündüm ama hayır. Evet, şu an biraz daha ortalı. Tekrar sağa gidiyor. Tekrar tuttum. Ben buradayım dedim. Evet. Yeşil değil. Yeşillikten çıktı. İstediğimi yapamadım. İlginç. Yani tuttuğum an devreden neden çıkıyorsun? Tekrar masada basacağım. Her defasında yok, hayır. Kapanıyor bu sefer de. Meşhur viraja doğru gideceğiz. Ellerimiz direksiyonda. Viraj öncesinde bırakacağız. Çünkü tekrar müdahale ettiğimde nedense böyle bir sistemin devreden çıkma gibi bir temayülü var. 60'da bir deneyelim. Olursa tekrar daha yüksek bir hızla deneriz. Dönüp dönmeyeceğini. Evet, geldim. Evet, bak şu anda mesela şeritleri okumayı bıraktı. Tekrar geldi. Bıraktım. Evet ve dönmeye hala çalışıyor ama yok. 60'ta dönemedik. Demek ki arkadaşlar bu sistem çok da iyi çalışmıyor. Diğer hızlarla denemeye gerek yok. Şimdi hızımızı arttıralım. Bakın arttırdım. Kaça alalım? 80'e aldık. Süratim 70. Biraz motor sesiyle beraber hızlanıyor. Çok fazla böyle zorlamadı. Spor modda bir daha deneriz. Hızlanmasına bakarız. Süratini düşürdüm. 60'a. Evet. Rejenerasyon yapıyor. Ve rejenerasyon yaparak aracı yavaşlatıyor. Zaten sesi bana geldi ama size geldi mi bilmiyorum. Durma kalkma özelliği var araçta. Şimdi onu test edeceğiz. Her şeyi böyle test ediyoruz. Testin birinde inşallah patlamayız. Bakın şu anda batarya seviyesi gayet yüksek. Bu ne anlama geliyor? Daha az rejenerasyon yapacak anlamına geliyor. Ve daha uzun süre sadece elektrik ile gidebiliriz. Hadi onu deneyelim bakalım. Zaten şehir içindeyiz. Klimamız kapalı. Sadece ısıtma sistemini kullanıyoruz. Bastım. Evet. İçten yanmalı motor çalışmıyor. Biraz daha basınca hemen devreye giriyor. Şimdi arkadaşlar bu araç mild hibrit, yani hafif hibrit. Bu araç bir hibrit araç değil. Yani katalog verisi olarak PSA grubunda hibrit diyor ama mesela 3008 için de bunu söylemiştim. 5008 için de bunu söylemiştim. Aynı motor, aynı şanzıman, aynı batarya burada da var. Bunlar mild hibrit arkadaşlar. Bunlar destek üniteleri. Yani yeri gelecek motoru kapatacak ve o şekilde gideceğim. Sadece elektrikle gideceğim. Bakın mesela şu anda 53 ile elektrikle gidiyorum. 52 ile elektrikle gidiyorum. Biraz bastım. Süratim arttı. Evet, mild hibrit. Elektrikle gidiyorum. Fakat her zaman güç yetmiyor. Yani bunu böyle elektrikle kullanmak için dikkatli olmanız lazım. Ve bakın dikkat ederseniz oradaki batarya hemen yarıya düşüverdi. Kaç çizgi kaldı? Orada 3 çizgi falan kaldı. Batarya kapasitesi ile ilgili de katalog verisi var. 2 tane değer var. Hangisinin doğru olduğunu bilemedim. Yani şimdi dedim ya katalogda bazı şeyleri bulamadım diye. Evet, bulamadım. Şimdi ayağımı gazdan çektim. Ne yapıyor? Rejenerasyon yapıyor ve bataryayı
şarj ediyor. Batarya tabii küçük olduğu için hemen doluyor, hemen boşalıyor. Durum bu. Bakın şehir içindeydik. 3.6 litre çok iyi. Yani gerçekten güzel değer bunlar. Şu an elektrik motoru sadece devrede. İçten yanmalı motor çalışmıyor. Sessiz tabii bu arada. Oldukça sessiz. Bakın devreye girdi mesela. Neden devreye girmiş olabilir? Düz yoldayız. Bunun bazı sebepleri var arkadaşlar. Bir, iklimlendirme sisteminden dolayı olabilir. İkinci durum, şu an biz düz yoldayız ama dik bir bayırdan inerken ya da çıkarken olabilir. Ya da turbo sıcaklığınız yüksektir. Arkadaşlar motoru kapatmaz. Tabii bu motoru kapatıyor, açıyor ama burada pek çok değişkene bakıyor. Direksiyon açısı dahil buna arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın şu anda sadece elektrik motoruyla ilerlemeye devam ediyoruz. İşte bu bize şehir içinde ekonomi sağlayacak. Hissiyatları güzel. Bunlarda herhangi bir sıkıntı yok. Böyle elektrikle gittikçe sizin ekonominiz artacaktır. 30 kilometre gidiyoruz elektrikle. Biraz daha böyle yavaş yavaş basıyorum. Bu arada gerçekten yavaş basıyorum arkadaşlar. Çektim ayağımı. Hop, bataryalar şarj etti. Kasisten geçtim. Frene basmadım. İşte bakın güzelliği bu. Bir yandan bataryayı şarj ediyorsunuz, bir yandan da balatalarınız bitmiyor. Velhasıl kelam bunları buradan hem takip edebiliyorsunuz hem görebiliyorsunuz ama uzun soluklu bir elektrikli sürüş beklemeyin. Kadranların hemen yanından da böyle güzel böyle kırmızı ışıklar geliyor. Aracın ışıklandırma sistemi gerçekten çalışılmış, hoş, güzel. Çok beğendim. Gece çekimini de yapacağız muhtemelen. Biraz geç kaldık bugün hususen. Bu arada onun araç çekimine gireyim. Şimdi arkadaşlar ayağınızı gaz pedalına eğer düzgün bir şekilde oturtmazsanız, biraz ayağınız böyle eğmeniz lazım. Biraz dik koyarsanız, topunuz biraz ileride olursa, ben 44 beden ayakkabı giyiyorum. Ayağım üst tarafa değiyor. O yüzden biraz daha böyle ayağınızı ayarlamanız lazım. Araca alışma sürecinde üstesinden geleceğiniz bir problem. Fakat bu problem mesela 2008'de de vardı. Sonuçta 2008'de de aynı platformda bir araç bu. Hemen müzik sisteminden bahsedelim. Evet. Güzel bir Metallica şarkısı. Oh! Patent yiyeceğiz ha. Güzel bir Metallica şarkısıyla kulaklarımızın pasını gidermek istedik. Fakat sınıf standartlarının ötesine geçemedi. Bu araç iyi bir ses sistemini kesinlikle hak ediyor. Bir şeyler yapılabilir Gökhan abi. Yaparsın sen. Direksiyon hissiyatıyla ilgili uzun yola çıkmadan hemen değerlendirmemi yapayım. Zaten ekonomi dediğimiz Advanced Efficiency modunda direksiyon yumuşak. Burada herhangi bir hissiyat bekleyemeyiz araçtan. Bu konuda hemfikiriz. Fakat Dynamic'e aldığımızda, özellikle yavaş seyrediyorum arkadaşlar, düşük hızlarda olmaması gereken, özellikle böyle 20'nin altında, 30'larda olmaması gereken bir hissiyat var. Suni, Alfa Romeo ruhuna kesinlikle yakışmayan bir direksiyon. Fakat böyle 50'lere, 60'lara geldiğinizde biraz daha iyi oluyor bu. Şehir içinden çıktık. Toplamda 11 kilometre yol yaptık arkadaşlar. Ortalama hızımız 35. Yakıt ekonomisi 3.9 litre. Gayet iyi. Otobana çıkıyoruz. Otobanda da biraz neutral olarak kullanalım. Gaz pedalının tabii tepkileri de değişiyor. Mesela gaza hiç basmıyorum. Dinamiğe aldım. Hop, araba hızlanmaya, gücünü vermeye devam ediyor. Gaz pedalıyla hiç oynamıyorum. Neutral'dayım. Hop, biraz daha güç gitti. Advanced Efficiency'de tabii daha da hem gaz pedalının tepkisi azalıyor hem de araç ekonomi anlamında yapabileceklerinin maksimum seviyesini sizin için gerçekleştiriyor. Arka tarafta bağımsız süspansiyon yok arkadaşlar. Zaten sert bir sistem ve sol tekerleği çukura düşürdüğümde, sağ tekerleği çukura düşürdüğümde bunu hissettiğim araçlardan biri oldu. Yani torsiyon çubuğunun bence bu arabada olmaması gerekiyordu. Sürüş dinamiklerini etkilemiş. Sert olduğu için daha fazla hissediyorsunuz bunu. Şöyle bir tatlı tatlı girelim. Hem lastikleri bir yoklayalım. Güzel. Çok fazla bir body roll yok. Normal, hafif. Direksiyon şimdi daha iyi mesela. Daha hisli. Hız sabitleme devreden çıkmıştı arkadaşlar. Tekrar almak için asiste de basmak gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Süratimizi 90'a ayarlayalım. Şu an bakıyorum daha iyi ortalıyor.
Güzel ortalıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Tuttum. Tutunca da mesela devreden çıkıyor. Yani niye devreden çıkıyorsun? Mesela ben burada olduğumu hissettirmek için bu hareketi yaptım. Bu sistemler böyle çalışmıyor ki. Evet, tekrar geldi. Zaman zaman sağ şeritte kalmayı istiyor araç. Şeridi tam güzel ortalayamıyor. Bakın tutun dedi. Şimdi tuttum. Evet, daha minik tutmam lazım demek ki. Hafiften böyle biraz fazla tuttuğunuzda devreden çıkıyor. Evet, küçük küçük tutmak lazım. Normalde böyle çalışmaz bu sistemler arkadaşlar. Evet, şu an daha iyi gidiyor. Evet, ben de alıştım. Arabalara da alışmak gerekiyor arkadaşlar. Bıraktım. Şeridin en sağındayım şu anda. Ben mi alacağım ortaya? Hadi ben alayım seni ortaya. Bıraktım. Yine sağa gidiyor. Hafif böyle bir yukarıya doğru çıkıyoruz. Bakalım elektrik motorunu devreye sokacak mı? İşte elektrik motoru genelde hep şehir içinde devreye girdiği için hibrit arabalarda mesela bu hızlarda devreye girer. Fakat bunda girmiyor. Depomuzu fullledik. Kahvemizi aldık. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Burası kullanışlı değil. Çok alt tarafta. Ben buraya termosumu koyabiliyorum, suyumu koyabiliyorum. Fakat derin. Burada bir bardaklık isterdim ya da daha kullanışlı bir bardaklık isterdim. Bu bence eksiklerden biri olmuş. Bazen şu an olduğu gibi şeridin sağında gidiyor. Bazen solunda gidiyor. Bakın önünde bir araba yok, onu etkileyecek. Ama şu an şeridin çok sağındayım. Az önce bir otobüs vardı. O zaman da soldaydım. Şu an neredeyse sağ taraf çizginin üzerinde. Bir karış içerideyim, öyle söyleyeyim. Kabin ses ölçümlerimizi biz yapalım. 90 1800 devir 54 desibel. 100 2000 devir 55 desibel. 110 2300 devir 56 desibel. 120 2500 devir 60 desibel. Rüzgar sesi aracın içine gelmeye başladı. 140'a doğru çıkalım. 140'ta bariz rüzgar sesi hem tavandan hem yan taraftan geliyor arkadaşlar. B segmenti olduğu için normal. Evet, şöyle bir aracın dinamiklerine de bir bakalım tekrar. Müsait olursa tabii. Evet abi. Evet. Biraz lastikler kayıyor. Bu lastikler herhalde çok iyi değil arkadaşlar. Bir de etrafta araba olduğu için çok fazla da zorlayamadım burada. Fren testinde belli olur. Bir de burada deneyelim. Burası biraz daha müsait. Fren, zıplama, dönüş. Evet, çabuk kayıyor. Belki arabanın performansı daha iyi. Fakat lastikler o anlamda istediğim performansı vermedi arkadaşlar. Dinamik moddayım. 0-100. Şimdi. Evet, çekişte bir düşüklük yaşadı. Yerler ıslak. 0-100 9.03. Eğim çok az var. Doğrulanmış zaman 9.07. Gayet güzel. Bir de buradan kalkalım. Burası biraz daha uygun gibi gözüküyor. Bu arada arkadaşlar bakın eko yanıp sönüyor. Fark ettiniz mi? Neden onu bilmiyorum. Dinamik modda olduğum için mi? Yoksa bu böyle mi çalışıyor? Nötr'ü aldım. Evet. Demek ki ekonomi limiti var ama kullanmıyoruz demek istiyor sanırım. Dinamik moddayım. 0-100. Şimdi. Evet, daha iyi bir tutunmayla süremiz düştü. 0-100 8.92 güzel bir değer. Şu an ilk defa bir şey deniyorum. Kamera dışarıda ve fren testinde o görüntüyü size yansıtmak istemiştim. BYD Lovers kanalından Murat abi bunu istedi özellikle. Murat abi, kamerayı düşürürsem yarı yarıya istiyorum. Tabii ki risk alacağız. Güzel açılar sizlere vermek için. Çünkü burası paylaşıyorum YouTube. Türkiye'nin en iyi otomobil kanalı olma yolunda ilerleyen bir YouTube kanalı arkadaşlar. Kendi kanalım olduğu için söylemiyorum. Ama durum bu. Fren testi. Şimdi. Çok uzun sürdü be. Anam. İşte asfalt ve lastiğin önemi arkadaşlar. 64 metre. Daha uzunluğunu hiç ölçmemiştim. 64 metre çok uzun. Biz akşamı yaptık. Size aracın gece sürüşünü de göstermek istiyorduk zaten. Ambiyans aydınlatmaları şu yan taraflarda
Gerçekten hoşuma gitti. Havalandırma çıkışlarının üzerinde var. Onlar da çok güzel duruyor. Renkleri değişebiliyor. Şöyle menüleri de bir göstereyim size. Apple CarPlay'de nasıl çalışıyor. Bu arada hemen aklıma geldi. ADAS'ın içerisinde ESP kapatma tuşu. İşlevlerde miydi? Neredeydi? Kısa yollar, araç. Biraz bunlar karışık. İşlevlerin içerisindeydi. Evet. Şurada çekiş kontrol kapatma düğmesi seçeneği var. Şimdi bu malum Alfa Romeo DNA'larını taşıyor ya. Bence şurada orta konsolda bir yerde ESP off tuşu olsa çok güzel olurdu dedim. Uzun far asistanımız var. Güzel çalışıyor. Karşıda bir araç gördüğü zaman kapatıyor. Aydınlatması da yeterli. O anlamda da hoşuma gitti. İleride ara ara bir yerlerden geçeriz. Onları da size gösteririm. Park frenimiz biliyorsunuz park ettiğimizde zaten motoru kapattığımızda otomatik olarak devreye giriyor. Fakat bunun acil durum frenleme özelliği de var. Şimdi hemen onu göstereyim. Arkada kimse yokken şu an süratim 73. Freni çektim ve bakın aracı 4 tekerlekten fren yaparak durduruyor. Güzel bir özellik arkadaşlar. İhtiyaç olursa sağ taraftaki yolcu sürücüye buradan müdahale edebilir. Eleştirdiğim noktalardan bir tanesi de kararmayan dikiz aynasıydı arkadaşlar. Bunlar Tekno Paket diye bir paket var. Yani bu paketlerle alınıyor. Şöyle selektör yapayım, onu da göstereyim. Işıklandırması yeterli arkadaşlar. Evet, şimdi biraz kulakçıklarla oynayalım bakalım. 4, 3, evet. Tam gaz oturdum arkadaşlar. Kendisi attı zaten. Tekrar 4'e aldım. Motor freni anlamında yeterli frenleme yapıyor mu derseniz 3 silindirli olduğu için araç yeterli bir frenleme yapmıyor. Düşüşlerde de biraz nazlı davranıyor. Daha yeni 2'ye geçti. Vites arttırmaya daha hevesli gibi geldi bana. Evet. Mesela 3'ten 2'ye evet. Biraz daha geç geliyor. İkinci viteste sesi güzel ama. Kendisi zaten vitesleri atıyor eğer siz atmazsanız. Manuel moda geçtim mesela şu anda. 1'deyim, bakalım vites atacak mı? Şöyle düşürelim. 1'e geldim. Bastım. Tam gaz. Evet, kendisi otomatik atıyor. Dinamik moddayım. ESP kapalı. 0-100. Şimdi! ...0-100 doğrulanmış zaman 8.74, gayet iyi. Fren testi. Şimdi! Dörtlerini yaktı fakat zemin arkadaşlar yağmur yağmış, çok kaygan. Bu gibi asfaltlara çok dikkat edin arkadaşlar. Fren mesafemiz 67 metre. Koltuğun desteğinden bahsedeyim. Koltuk çok harika, çok güzel. B segment bir araçta bulabileceğiniz belki de en iyi koltuk. Bunun üzerine daha konuşulacak bir şey yok. Direksiyon yine Alcantara ile buradaki Alfa Romeo'nun bakın malzeme kalitesiyle, hissiyatlarıyla benim çok hoşuma gitti. Ele güzel oturuyor. Büyüklüğü güzel ayarlanmış. Tekrar bastım. Dinamik moddayım şu anda. Göstergeler sizi ateşliyor yani. Hızlı gitmenizi istiyor resmen. Tabii kurallara uymazsanız fizik sizi yener arkadaşlar. O yüzden emniyetli gidiyoruz. Emanet aracımız. Emaneti de sağ salim teslim etmek bizim başlıca görevimiz. Yoksa ben buraya çok daha yüksek hızlarda girmesini de biliyorum ki giriyorum da. Fakat o gün bugün değil. Hafif bir tırmanış şeridi var. 80-120 ara hızlanma. Şimdi! ...80-120 ara hızlanmamız 7.12. Yukarıya biraz eğim vardı. Doğrulanmış zaman 6.77. Şimdi aracı artılarıyla eksileriyle değerlendirelim. Arkadaşlar çok tarz bir araç. Çok güzel bir araç. Kesinlikle alma sebeplerinden biri olabilir. Ön koltuklar kesinlikle çok güzel. Çok beğendim. Tutuşu, her şeyi çok harika.
hafızalı değil ama B segmenti bir araç olduğu için problem değil diyebiliriz. Ambiyans aydınlatma çok güzel. Hemen konsolun her iki yanında bulunuyor. Kırmızı renkler çok güzel, harika. Yani bir şey diyemem buna ama eksilerde sayacağımı hemen söyleyeyim. Torpidoda aydınlatma yok. İlginç. Direksiyon tasarımını, buradaki malzeme kalitesini yine çok beğendim. Direksiyon hissiyatı düşük hızlarda evet iyi değil ama yüksek hızlarda en azından suni bir hissiyat yok. Güzel. Alfa Romeo DNA'larını taşımıyor yalnız, bunu söyleyeyim. Araç mild hibrit dedik. Şehir içinde bir ekonomi performansı var. Fakat uzun yolda bu o şekilde olmayacaktır. Hemen şöyle gösterelim neler yaktık. Toplamda 75 kilometre yol yapmışız. 7.2. Arkadaşlar ben şunu söylüyorum. 8 litrenin altı benim testlerim için iyi bir değer. Benzinli araçlar için. 7.2'yi de iyi bir değer olarak kabul edebiliriz. Fakat şunu da yine göstereyim. Uzun yolda, yüksek hızlarda elektrik motoru çok fazla devreye girmeyeceği için büyük bir tasarruf beklemeyin. Gelelim aracın eksilerine. Bagajı ben kullanışlı bulmadım. 415 litrelik bir bagaj var. Kullanışlılıkla ilgili birkaç şey var. Panzot altına sığıyor. Bunlar güzel şeyler ama ne yazık ki bagajı yeterli bulmadım. Şerit ortalama sistemi iyi çalışmıyor arkadaşlar. Bazen şeridin sağında şu an olduğu gibi. Bazen solunda. Direksiyonu tuttuğum zaman devreden çıkıyor. İstediğim performansı bulamadım. Bu anlamda beğenmedim arkadaşlar. Gelelim bir diğer eksiye, otomatik kararmayan dikiz aynası. Ön tarafta piston var motor kaputunda ama burada kararmayan bir dikiz aynası. Ben bunu gördükçe aklıma hep Broadway'im aklıma geliyor. Hoşuma gitmedi bu. Arka yaşam alanı, eğer boyunuz benim gibi 1.80'lerdeyse arkada yaşayanlar için şunu söyleyeyim. Küçük çocuklar rahat eder, yetişkinler rahat etmez arkadaşlar. Kol dayama da olsa güzel olurdu yine. Bir de bardak tutucuyu beğenmedim. Evet, suyu güzel tutuyor burada. Ondan yana bir problem yok ama termos haricinde pek kullanışlı değil. Ama mesela şuralar o kadar güzel ki dizlerim hiç sıkıntı yaşamadı uzun yolda. O açıdan gerçekten güzel. İleride kırmızı ışıklar yandı. Önümde bir araç var. Adaptif hız sabitlemenin durma kalkma özelliğini hemen göstereyim size. Mesafeyi uzak olarak ayarlamıştım arkadaşlar. Emniyetli olsun diye. Evet, geldi, güzelce durdu. Gayet güzel. Araç hareket etti. Şuradan play'e bastım. Gaza da basabilirim. İçten yanmalı motor devreye girdi. Elektrik motoruyla beraber şu anda gidiyoruz. Dur kalk özelliği güzel. Özellikle İstanbul'da köprü trafiğinde çok işe yarar arkadaşlar. Ve orada zaten işte bu araç ekonomi performansını biraz daha iyi gösterir size. Otobana girmeden önce 7.2 idi. Otobanda 7 litreye düştü. Şu anda 6.8 litreye düştü. Yakıtımız iyi. Gerçekten potansiyeli var. Meşhur virajımıza tekrar geldik arkadaşlar. Yarı otonom sürüş, aktif, direksiyonu tutuyoruz. Girerken bırakacağız. Süratimiz 60. Sol tarafımızda kimse yok. Gayet güzel. Bıraktım. Tutmuyorum. Evet. Hop, bıraktı. Evet. Dönemedi arkadaşlar. Görmüş olduk. Sabah da aynısını yaptı. Akşam biraz daha iyiydi sanki ama yine de dönemedi. Biliyorsunuz burada Hyundai ile biz 70'le döndük. Umarım faydalı bir video olmuştur. Emek çok, gayret çok. Bu emeğin, gayretin karşılığında sizden beklediğim sadece bir beğeni ve kanala abonelik arkadaşlar. Bunları sağladığınız için şimdiden çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın demeden önce de son olarak 6.8 litre yaktığımızı ve toplamda 120 kilometre yol yaptığımızı ve başlangıç noktasına da geldiğimizi söyleyeyim. İyi bir değer. Yakıt ekonomisi anlamında potansiyeli var arkadaşlar. Evet, videoyu da böyle bitirelim. Hoşça kalın. Yeter. Yoruldum be.